severler. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda sizlerle Fenerbahçe ile ilgili konuşacağız. Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Bununla ilgili konuşacağız. Fenerbahçelerin şampiyon olamamasındaki nedenleri konuşacağız. Fenerbahçelerin şampiyonluğu hep başkalarına atması üzerine konuşacağız. Yani konumuz Fenerbahçelerin şampiyonluğu hep başkalarına atması. Evet, Fenerbahçe şampiyon olamıyor uzun süredir. Bunu konuşacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olun. Videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Kendi düşüncelerinizi ve görüşlerinizi, benim düşünce ve görüşlerime uymuyorsa eleştirel anlamda yorum olarak yazabilir. Beğenmediyseniz benim yorumlarımı videoya da dislike atabilirsiniz. Diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Ve bunun sebebini de hep başka nedenleri dayandırılıyor. Galatasaray'a yapılan hakemlerin Galatasaray'ı tutması, hakemlerin Galatasaray'a maçı vermesi veya Galatasaray maçlarında kara gece olmasından bahsediyor. Sanki sizin maçlarınız çok aydınlık geceler mi? Bakalım sizin maçlarınızda da bakalım. Çok aydınlık geceler mi? Ben Fenerli de değilim, Galatasaraylı da değilim, ben Beşiktaşlıyım. Yani Beşiktaşlılar bu sene Beşiktaşlıların yaptığı yorumları gerçekten seviyorum. Beşiktaşlı kardeşlerimin çoğunu veya abilerimi gerçekten güzel yorum yaptıkları için, doğru yorumlar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü biz Beşiktaş olarak bu sene kötü gidişat sergiliyoruz ve kendi içimizdeki sorunları konuşuyoruz. Yani bize bir haksızlık yapıldığında başkanımızın sesini çıkartmamasından bahsediyoruz. Futbolcularımızın kötü gidişatından bahsediyoruz. İyi oynayan futbolcularımız bir anda kötüye gidiyorsa neden kötüye gidiyor bunu konuşuyoruz. Başkanımızın verdiği sözleri konuşuyoruz. Yeni gelen hocamızı değerlendiriyoruz. Yeni gelen oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Giden oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Giden oyuncularımızın performansını değerlendiriyoruz. Sizler gibi yenildiğimiz zaman bize oyun oynanıyor. Yok bize şöyle yapılmak isteniyor. Yok bize böyle yapılmak isteniyor gibi Fenerbahçeliler gibi saçma sapan yorumlar yapmıyoruz, yapmayız da. Yani yeniliyorsak illa ki hakem hataları olmuştur. Buna eyvallah. Hani demiyorum ki Fenerbahçe'nin her yenildiği maçta kötü oynarken yenilir diyemem. Eyvallah. Yeri geliyor bazı hatalar yapılıyor. Hani şunu söyleyeyim. Galatasaray'a hakemler hata yapıyorsa, hakemler bazı şeyleri görmüyorsa siz de görmüyor. Ya penaltı kullanmadığınız maç yok. Her maç değil lan. Neredeyse her maçta penaltı kullanıyorsunuz. Neden? Neden? Penaltı kullanmadığınız maç sayısı çok az. Çok az. Ya ayıptır günahtır ya. Ayıptır günahtır kardeşim ya. Bazı şeyleri de dile getirin ya. Penaltı diye bir şey olmasa, penaltı diye bir şey futboldan kalksa, o penaltı futboldan kalksa Fenerbahçe belki de ilk 5'e giremeyeceksiniz ya. Maçlarınızın %70'ini penaltıyla kazanıyorsunuz ya. Penaltı sayesinde kazanıyorsunuz. Son maçınızda ne gördük? Hani diyorlar ya Fenerbahçeliler, bizim penaltımızı vermediler. Onu niye konuşmuyorsunuz? Senin o penaltı tamam o penaltı verirse senin o penaltıyı gole çevireceğin garanti mi? Size göre her penaltı gol. Size göre Fenerbahçeliler penaltı kaçırmıyor mu? Hayır, kaçırabiliyor. Tadic'in kaçırdığı penaltılar da var. Bunu da bütün Fenerler de gördü. Yeri geldiğinde Tadic penaltı kaçırabildi. Şunu söyleyelim o zaman. Geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe'nin penaltı sayesinde kazandığı maç için şunu söyleyeyim o zaman. Keşke o son dakikada attığınız penaltı verilmeyeydi, o gol olmasaydı. Hakkınız olan penaltı verilseydi de onu atamasaydınız. Belki atamayacaktınız. Belki o penaltıyı atamayacaktınız. Son dakika attığınız penaltıda gol olmayacaktı. Berabere gidecekti ve şampiyonluktan kopacaktınız belki de. Belki de bir sonraki ligdeki haftaki maça daha moralsiz çıkacaktınız. Ve sizin şampiyonluktan kopmanız istenmedi. Ve bir sonraki maçta daha moralli çıkmanız istendi. Bunu ben söylüyorum. İstediğiniz yorumu yazın. İstediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz. Umurumda da değil. Sizin yapacağınız saçma sapan eleştiriler benim söylediklerim doğru olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Yani birilerine laf atarken kendinize yapılanları da söyleyin, arada çıkın o zaman. Şu anda Galatasaraylıların size göre daha mantıklı, daha ideal yorumlar yaptığını söyleyebilirim. Galatasaraylılar Sparta Prag'a elendi. Arkasından Karagümrük'e elendiler. Bunun içindeki hataları kendi içinde arıyorlar. Kendi futbolcularındaki sıkıntıları dile getiriyorlar.
Yine başkanından, hocasından yaptıkları hataları dile getiriyorlar. Hocanın yaptığı değişikliklerde hata varsa bunu konuşuyorlar. Yapılan kötü transferler varsa bunu konuşuyorlar. Siz şunu diyebiliyor musunuz ki Szymański çok düşüş yaşadı. Ne oldu sana Szymański diyemiyorsunuz. Szymański'nin hatta çıkıp şimdi Szymański kötü oynuyorsa hani federasyon Szymański'nin kötü oynamasını istediği için kötü oynuyor diyebilecek kadar kapasiteye geldiniz. Ya derbide şunu dedi Fenerbahçeli bir Ahmet Konaç diye bir Fenerbahçeli YouTuber. Ahmet Konaç deden gerizekalı. Dikkat edin diyor. Beşiktaş diyor İstanbulspor maçında oynayacak diyor. Dikkat edin Beşiktaşlı sarı kartlı oyunculara dikkat edin diyor. O maçta sarı kart alıp ceza duruma düşecekler diyor. Çünkü diyor bir sonraki hafta derbi var diyor. Yani şunu demeye getiriyor. Beşiktaşlı futbolcular Beşiktaşlı futbolcular İstanbulspor'la çıkacakları maçta sarı kart cezalı durumuna düşecek oyuncuların bilerek sarı kart görüp Galatasaray maçında oynamayıp Galatasaray'a kıyak yapacağını söylüyor. Yarın oynanacak maç. Bugün cumartesi günü bu maç derbiden sonra gelecek. Eğer biz derbide Galatasaray'ı yenersek çıkıp Beşiktaş'tan özür dileyecek kapasiteye sahip misin? Değilsin. Sen de o yürek yok. Diyemezsin. Ben Beşiktaş için İstanbulspor maçında şunu söyledim. İşte Beşiktaşlı futbolcuda sarı kart cezalı oyunculara bilerek sarı kart göreceğini, Galatasaray maçında oynayamayacağını söyledim. Ama öyle olmadı. Özür dilerim. Siz Beşiktaş olarak Galatasaray'ı yendiniz. Tebrik ederim, özür dilerim diyecek kapasiteye sahip, cesarete, yüreğe sahip değilsiniz. Siz Fenerbahçeliler ağlamaktan başka bir şey bilmezsiniz. Benim de favorim Fenerbahçe. Ben bunu her zaman söylüyorum. Sizden çok ben inanıyorum. Ben yani Beşiktaş olarak sizden çok Fenerbahçe şampiyon olacak diyorum ya. Takımınıza inanmıyorsunuz. Takımınıza güvenmiyorsunuz. Ondan sonra gelip de sürekli bahaneler üretip olayı farklı yönlere çekmeye çalışıyorsunuz. İşin içine siyaset girdirsiniz. İşin içine siyaset girse Fenerbahçe her sene şampiyon olması lazım. İşin içine siyaset falan gitmiyor. İşin içine siyaset girse ülkemizin Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli kendisi. Ülkemizin Cumhurbaşkanı Kasımpaşa. Fenerbahçe 1. Kasımpaşa 2. olurdu her sene. Niye olamıyor? Nerede işin içine siyaset giriyor? Yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın ya. Hani kötü oynadığınız maçta bile, kötü oynayıp yenildiğiniz maçta bile bunu hani şunu da söyleyeyim. Bunu bütün Fenerbahçeliler söylemiyor. Bir kısım Fenerbahçeliler söylediği için söylüyorum. Yani bütün Fenerbahçelileri söylemiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Yerinde doğru düzgün yorum yapan Fenerbahçeliler de var. Haklı olduğu yerler yok mu? Fenerbahçe'nin haklı olduğu yerler de var. Ama hani şunu da getiriyor Fener. Ya bizim son maçta mesela bizim penaltımızın verilmeyen penaltımız var. Ya verilmeyen penaltını konuştuğun kadar haksız yere penaltılar attığın golü de konuş. Diyeyim ki tamam taraflı konuşmuyor, tarafsız düzgün bir yorum yapıyor diyebileyim. Devrim Zengi diye bir Fenerbahçeli var. Öyle yorumlar yapıyor ki sanarsınız Fenerbahçe'yi bu ligde istemiyorlar. Sanarsınız Fenerbahçe'yi bu ligde şampiyon olması istenmiyor. Sanarsınız herkes Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyor. Galatasaray şampiyonluk veriliyor, Fener'e verilmiyormuş gibi konuşuyor. Hayır. Lige iyi başlıyorsun. Lider olarak başlıyorsun. İyi gidiyorsun. Devreye lider giriyorsun. Lider girdiğin devreden sonra da liderliği tekrar ele alıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Başarılı olmaya çalışıyorsun ama olmuyor. Liderliği Galatasaray'a kaptırdıktan sonraki sen burada kaptırmıyorum benim liderliğim Galatasaray'a veriliyor diyorsun. Galatasaray'ın lider olmasını istiyor. Ben liderlikten düşürülmek istemiyorum diyorsun. Saçma sapan boş yorum yapıyorsun ve ağlıyorsun. Fenerbahçeliler ağlamaktan başka bir şey bilmezler. Kazandım hakkıyla, kaybettim hakemlerle kaybetmiş oluyor. Kendileri kazanıyor. Biz kazandık, iyi oynadık, hak ettik, kazandık. Galatasaray bir sonraki hafta maçını yapıyor. Bir gün sonra Fener Galatasaray yapıyor. Kara gece. Ama sizinki çok aydınlık gece. Sizinkinde hiç hata yok. Siz hep hakkınızda alırsınız. Ya tabii canım. Yani ligde korunmayan dört büyüklere olarak bakıyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon baktığımızda korunuyorlar abi. Ben Beşiktaş olarak da bunu söylüyorum. Bizi de koruyorlar. Yapmasınlar. Mesela Galatasaray'da Okan Buruk neden tribüne atılmıyor? Hadi bunu konuşalım. Bunu konuşabilirsin Fenerbahçe'de. Niye bunu konuşmuyorsun? Konuşmak gereken konu bu. Sen bu konuyu konuşmuyorsun. Neden? Okan Buruk her maçta hakemlerini dönüyor ama Okan Buruk nedense tribüne atılmıyor. Bırak tribüne atılmayı sarı kart bile görmüyor. Hadi bunu konuş.
boş boş saçma sapan yorumlar yapıp boş boş saçma sapan konuları ele alıp konuşacağına bunu konuşabilirsin ama bunda konuşmuyorsun. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, sizlerden de gerçek görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Benim Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması ile ilgili görüş ve düşüncelerim bunlar üzerine. Sizler de ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biraz sinirli bir video yapmış olabilirim, kusura bakmayın. Çünkü Fenerbahçelerin sürekli ağlaması artık sıktı, baydı. Bunu konuşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.